Yani dün zor bir gün geçirmiştim. Her yere koşturmam gereken, Anadolu yakasıyla Avrupa yakası arasında 2 kez geçmem gereken bir gün ki gerçekten yani kabus. 2 kez Amerika'ya gitseniz o kadar yorulmazsınız aynı gün içinde. O gürültü, ses, işte herkesin aynı bencillik frekansında olması şehirde, kendi hayatına daha çok odaklanması. Şimdi burada tam tersine böyle bir yani çektiğiniz nefes bile farklı. Gördüğünüz yeşil sizi böyle bir başka bir dünyaya götürüyor. Yani şu an enerji doldum. Mesela buradan böyle koşarak falan her şeyi yapabilirim gibi hissediyorum. Her şeyi yapabileceğimi hissediyorum. O yaşattığı his çok güzel. Bir de huzur tabii. Sakinlik stresini alıyor. Ki hem benim işim stresli hem şehir stresli. Yaşama ne kadar minimalize etmeye çalışırsan çalış büyük şehirde bir şekilde o minimalist yapının içinde bile sen stres yaşıyorsun. 5 dakikalık yol bile sana çok stres yükleyebiliyor. Burada istersen 3 saat bir yere git. Hiçbir şekilde o stresi hissetmiyorsun. Bence herhalde en derinden yaşadığım his o oldu. Böyle soyutlandım açıkçası. Yani 1 saat, 2 saattir buradayım. Soyutlandım ki yol zaten soyutluyor. Şu an şeyde gibiyim. Kontak filminde Jodie Foster'ın hani kendini soyutluyor. O herkese 5 saniye gözüküyor ya da 7 saniye gözüküyor. O aslında solucan deliğinde saatlerce seyahat ediyor. Ben şu an o histeyim yani. Gidiyorum. Yani şöyle diyeyim. Kaçmak için bir yerlere gitmek, bu konteynerları görmek hissi, daha doğrusu bu konteynerları görmek kaçmak hissini kesinlikle uyandırıyor. Şey aklıma geldi. Biz çocukken Mocamp denen yerler vardı. Böyle aile karavan tatili yapıyor. Yani hiçbir elektronik bir şey yok. Belki şöyle hafif anteni çıkan şeyler oluyordu. Minik televizyonlar ama onlar da bız bız böyle hani bir şey göstermiyor çok fazla. Bu bahsettiğim 80'lerin sonu falan. Yani çok ben 7-8 yaşlarındayım falan. O mesela hayatımda böyle belki de çocuk yaşta daha beyaz sayfalar var ya, daha derin kazılır bazı şeyler. O mesela o karavan, konteynerler, herkes aileler ve daha böyle bir şey ortam. Nasıl desem, yaşamın ki o zaman 80'ler bu kadar elektronik yaşam da yok ama yine de uzaklaşıyorsun. Şu an mesela konteyner görünce şeyi hissettim. Geçen bir yazı okumuştum. Belongings yani sahip olduğumuz şeyler. Niye bu kadar çok şeye sahibiz? Yani niye bu kadar çok kıyafet alıyoruz? Ayakkabı yetmiyor mu bir tane? İşte bu kadar mont bilmem ne bir sürü şey var. Bu kadar şeye sahip olma hissi nedir? Burada bir tane konteyner, bir kahve belki, biraz rüzgar, biraz güneş ya da yağmur her şeye yetebilir belki de. Ya da yanınızda birisi ya da aile her neyse o illa sevgili olması gerekmiyor. Kardeş olur her şey olur. Biraz sohbet. Japonların bu uzun yaşayan toplum var ya Okinawa'da. Japonların ayrıca zaten hepsi uzun yaşıyor da. Onların Muay denen bir şeyi varmış. Onu okumuştum. Çok ilginç gelmişti. Çocukken doğduktan sonra o Muay dahil ediyorlar. Çünkü sohbet etme ortamı. Yani sosyalleştikçe kendi aralarında hep aynı arkadaşlar birbirinin arkasını kollama hissi. O şey onları uzun yaşatıyormuş. Sadece yemek veya başka şeyler değil. Beraber olma hissi, birbirini kollama, o sohbet ortamı ve az şeye sahip olma. Böylece hiçbir stresin yok, bir şey kaybetme stresin yok. O yüzden ben konteyner görünce aklımda bunlar genelde canlandı. Burada özellikle daha da net bir şekilde ağaç, yeşil, konteyner muazzam yani.